Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahil mennan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi fi kulli hin ve an. Diyorum ve tebliğime başlıyorum. Tabi evvelen ASAM'ın kurucu başkanı ve hakikaten gönlümüzün yarı, çok sevdiğimiz rahmetli Adnan Paşa'mızı hayırla, rahmetle, minnetle anarak sohbetime başlamak istiyorum. Ruhu şad olsun. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Ayrıca kongre heyetinin tebliğimi kayda değer bulup kabul ettiği için onlara da müteşekkirim. Kıymetli dostlar, bizler Allah'ın bir lütfu olarak, insan olarak dünyaya geldik. Ve bizim bu dünyaya karşı, bu hayata karşı bir sorumluluğumuz var. Dünya küçüldü, bir köy haline geldi. Maalesef dünyada olup biten sorunların %90'ından etkileniyoruz. Dolayısıyla kalbi, kavli, fiili gücümüz neye yetiyorsa dünyada olup biten haksızlıklara karşı duruşumuz sağlam olmalı. Haktan yana olmalıyız. Ben de bu tebliğimde özellikle yaşadığımız bölge olarak Orta Doğu olarak bilinen bu coğrafyada 3 benzer sorun ve bu sorunların çözümüne yönelik fikir ve düşüncelerimi paylaşacağım. Zamana riayet etme babından müsaadenizle metne bağlı olarak tebliğimi arz etmek istiyorum. Malumunuz Orta Doğu olarak adlandırılan bu bölgede 3 benzer sorun yaşanmakta olup Batı'nın seküler aklıyla bu meselelerin çözülmesi mümkün değildir. Bu mevcut sorunlar Birleşmiş Milletler'den bağımsız bölge devletleri gözetiminde İslam adalet anlayışının adil kararlarıyla ancak çözülebilir. Bu sorunlardan biri İsrail-Filistin sorunudur. Bir diğeri Kıbrıs sorunudur. Sorunun asrımızın handikapları duruma gelmiş olması aslında bir beceriksizliğin ifadesidir. Birleşmiş Milletler'in hantal yapısı bu tür sorunların çözümüne maalesef el vermiyor. İslam Adalet Divanı'nın yokluğu da bu sorunların ömrünün uzatılmasına sebep olmaktadır. İsrail-Filistin meselesinde İsrail'i uyarmakla durdurmak mümkün değildir. Komşu ülkeleri havada ve karada sınırlarını savaş pahasına da olsa İsrail'e kapatmaları lazımdır, elzemdir, ihtiyaçlardandır. Haksız bir istila olmasına rağmen 1967 sınırları dışında İsrail'e yaşam ve yerleşim hakkı verilmemelidir. Hatta malumunuz bir devletin tanınması için şartlardan bir tanesi de belli sınırların olması gerekiyor. Şu anda sınırı belli olmayan bir devletle baş başayız ve bu devleti tanıyan bütün devletlerin tanınma kararlarını geri almaları gerektiğine inanıyorum. Filistin tam özgür ve bağımsız bir devlet olarak varlığı dünya ülkeleri tarafından kabul edilmelidir. Ayrıca İsrail'in ard-ı mev'ud hayalleri ve üstün ırk safsatası insanlık için bir sorun teşkil etmektedir. İsrail'i zorla durdurmak dışında bir yol gözükmemektedir.
Kıbrıs sorununun çözümü için ikili devlet dışında başka bir alternatif çözüm gözükmüyor. Türkiye için bir ileri karakol olup şu andaki mevcut istikrarı uğruna Türkiye şehit vermiş gazileri var. Bundan birkaç yıl önce Kıbrıs'ın tapusu Diyarbakırlıların elindedir başlıklı bir yazı yazmıştı. Çünkü Diyarbakır'da yüzlerce Kıbrıs gazisi yaşamaktadır. Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tanıdığımız bu mazlum halkın yaşadığı devlet sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Bir an evvel başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerinin Kıbrıs'ı tanıması gerekir. Şu anda mevcut dünya düzeni Birleşmiş Milletler rehberliğinde iflas edip dünyaya kan ve gözyaşı dışında bir şey getiremedi. BM'nin işleyiş tarzı dizayn edilmesi, karar almada referans değerlerinin İslam'ın adalet anlayışıyla barışık hale getirilmesi lazımdır, elzemdir. Malumunuz sahih rivayetlere göre 124 bin peygamber, 313 Resul ve 5 ulul azm gelmiş ve insanlığın nasıl adil bir yönetimle yönetilebileceğini ortaya koymuşlardır. Bu müktesebat atmosferinde çalışacak, adil kararlar verecek İslam Adalet Divanı kurulmalı ve dünyaya bir nefes aldırılmalıdır. Gerçekten dünyada huzur içinde yaşamak isteniyorsa, silah sanayisine dur denilmek isteniyorsa, mevcut sorunlarımızı ilahi öğretiyle çözebiliriz diye düşünüyorum. Esas olan barıştır, huzurdur, savaş defaktodur, mümkün olduğu kadar hiç olmamalıdır, savaşın da kazananı yoktur. Şu anda İsrail galip olarak gözüktüğü halde ne yapacağını şaşırmış, duruma düşmüş ve şaşkın ördeğe dönüşmüştür. İslam dünyasının sorunlarını ve çözümlerini gerçekten çözmek istiyorsak, Üstad Bediüzzaman'ın 1911'de Şam Emevi Camisi'nde irad ettiği ve Hutbe-i Şamiye olarak bilinen Risale'yi satır satır analiz etmek gerekir. Bir tabir var, tekerle yeniden icat etmenin bir anlamı yok. Biz büyüklerimizin, rehberlerimizin, önderlerimizin yolunda gidersek dünyada daha huzur içinde yaşayabiliriz diye düşünüyorum ve tebliğimi hazırana arz ediyorum. Saygıyla, hürmetle sonlandırıyorum.